Pişt, renge bak ya. Kaça son? 500.000 son. Nerede öğrendin Türkçeyi? Burada. Valla. Dizi izledim. Ne, hangi dizileri biliyorsun? Karadeniz. Bakın burada bir değişik araç. Türk lirası bulacağız mı derken aha da buldum bile. 1964 Sovyet parası, bakın bu. CCCP, bakın dostlar. Adınız nedir? Itkır. Itkı. Türkiye'den. Türkiye'den geldim. Hangi Özbek pilavları yapıldı ve hangi insanlar yedi? Zafer. Zafer. Aa, süper. Türkiye'de de çok fazla kullanılan bir isim Zafer. Bayağı da temize benziyor. Abim kontrol ediyor. Bakın burada bir Özbek pilavı. Değişik bir yemek var. Burada da değişik bir yemek var. Bu abilerimiz bu arabalarla çekiyor aldıklarınızı, taşıyorlar. Burası biraz daha otomobil parçalarının bulunduğu yerler. Abi bu morsu ben çok sevdim ya. Çok güzel. Arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ben şu an Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyim. Bu videonun konusu dostlar, kapak fotoğrafından ve başlıktan da anlayacağınız üzere Taşkent'in biraz uzağında bulunan bit pazarına gideceğiz. Sovyet pazarlarını gezmeyi seviyorum, biliyorsunuz. Şimdi bir tane taksi çağırdım. 2 dakika sonra burada taksiye binip yarım saatlik bir yolculuğum var. Yarım saat sonra bit pazarına ulaşmış olacağım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katıl butonu da aktif. Katıl butonuna tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederiz. O zaman video başlasın. Dostlar, gelmek istediğim yere gelmiş bulunmaktayız. Burası tam bit pazarının içi değil, yolu daha doğrusu. Buralara gene sağlı sollu, hello. Burada ne ararsanız var anladığım kadarıyla. Bakın. Oo, ta dedemin kullandığı tıraş bıçakları var. O eski dönemden yani. Bu nedir? Kartoş. Heltoş. İçinde ne var? Kartoşku. Patatesli mi? Kıymalı mı? Etli mi? Kartoşka. Keltoşka. Bir tane ver deneyeyim ya. Bir tane deneyelim. Sabuya. Çok güzel. Ne kadar? Kaça son? 5.000. Çok güzel. Şu varlı şunu da içeyim. Aa bak, tandırda yapıyor. Birazdan içeri girip çekeceğim izin verirse. Dostlar bakın, böyle bir şey. İçinde hem kıyma var hem patates var. Kocaman. Böyle tezgahta satıyor ve şurada tandırda yapıyor. 5.000 son. O da yaklaşık 16 lira falan yapıyor. Yani yarım dolar. Yarım dolar bile değil. 40 cent falan. Yedim abi. Kocaman ya. Bitmiyor, ye bitmiyor. O ye bitmiyor. Millet 4-5 tane falan yiyor ya. Nasıl yiyorlar o kadar? Çok dolu yani, böyle bildiğin. Fazla dolu içi. Bakın burada da kahvaltılık böyle. Çekmeyeyim. Çekme dedi abla. Kahvaltılık şeyler satılıyorlar. Yağlı biraz daha burası. Döner var burada. Bakın burada da samsalar var. Burada da samsalar var. Hello. Bakın Özbek pilavı bu şekilde oluyor. Tavuk ve et oluyor. Havuçlu. Bunu deneyeceğiz. Bunu videonun ilerleyen kısımlarında, buranın meşhur bir yeri var. Orada deneyeceğiz, orada yiyeceğiz. Burası tamamen lokal dostlar. Yani çok fazla turist olduğunu zannetmiyorum burada. Yerel halkı direkt gözlemleyebiliyorsunuz burada. Bu üçgen olanlar samsa.
Hop, abim tezgahın önünü ıslıyor. Ablam burada çorap, şampuan falan satıyor. Dostlar, şunu söyleyebilirim ki Özbek halkı gerçekten Türkleri seviyor. Gerçekten hani bize karşı böyle bir güzel niyetler besliyorlar yani bize karşı. Ondan dolayı Türkiye'deki Özbekleri hiçbir şekilde hani yadırgamayın, şey yapmayın. Bence siz de çok sevin ki bence eminim ki siz de seviyorsunuzdur. Sanırım giriş buradan bir yerden herhalde ya. Şöyle bir buradan bir dalalım. Pazar ileride kalıyor galiba. Böyle ileri doğru gidelim. Özbekistan'da Türkiye gerçekten çok seviliyor. Özbekistanlılar gerçekten Türkleri seviyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Bunu yüzlerinden görebiliyorum, yüzlerinden okuyabiliyorum. Ve burası gündüzleri sıcak oluyor biraz. Akşamları ise serin oluyor. Ülkenin büyük bir kısmı çölle kaplı olduğu için çöl etkisi çok fazla görülüyor burada. Burası ileri doğru ve buranın arka tarafı olduğu gibi pazar. Ne ararsanız var. Ne ararsanız var yani. Yeni, eski, ikinci el, sıfır kıyafetler. Ne ararsanız var. Bakın burada mesela ayakkabılar falan var. Burada hap satıyor mesela. Burada böyle kıyafetler var. Avize var mesela. Bakın tek taş. Bak burada para birimleri var. Özbekistan'ın 1997. Ya böyle geç abim. Böyle eski pazarlarda ben genelde para satan yerlere çok dikkat ediyorum. Bakıyorum, karıştırıyorum özellikle Türk parası bulur muyum, bulmaz mıyım diye. Ve genelde nerede bakarsam bakayım hep Türk parası oluyor. Ay bura. Oo. Kuşlara bakın. Muhabbet kuşları. Allah'ım siz ne kadar tatlısınız ya. Selam. Bir sürü çeşit kuşlar var, cıvıl cıvıl. Baksana ya renklerine. Allah'ım. One bird. Kençeson. One bird. Kençeson. He? İki tanesi 150 bin. 150 bin son. Ucuz 150 bin son ilk şey. Vay. Orada tavşanlar var. Küçük kız çocuğuna bakın nasıl seviniyor. Allah'ım. Ay burada kaz varmış. Allah'ım. Ay kedi var orada. Pişt. Isırma parmağımı. Parmağımı ısırma sakın. Isırma parmağımı. Kedinin orada ne işi var? Baksana burası çok farklı bir hal aldı arkadaşlar. Bit pazarı diye geldik. Hayvan pazarına çıktık sanki. Kazlara bakın. Orada tavuklar var. Gezen tavuklar, paçalı tavuklar. Oo, horoz var burada bak. Tepeme atlamasın. Şöyle geçelim. Allah'ım ya, renge bak, bembeyaz ya. Renge bak ya. Pembe pembe. Ne kadar tatlısın ya. Ne istediniz? 2 tane mi? Mesela böyle yerlerde de dostlar, bakın Yumoş Ekstra, kalıcı ferahlık, direkt Türk bulabiliyorsunuz.
çok fazla geliyor. Mesela üretim yerine bakalım. Nerede üretilmiş? Türk malı yazıyor. Selçuklu Konya. Konya'da üretilmiş. Rahmat. Bakın kara papaklar. Çok güzel ya. Burada tencereler eski kullanılmış ve hala kullanılmaya devam eden tencereler. Burada her zaman bit pazarlarının olmazsa olmazları dikiş makineleri. Singer'in mi? Singer'indir muhtemelen. Kaça son? 500 bin son. Rahmat. Asiye. Tabii. Sovyet, Rusya. Rus malı. SSSR. Yok ama SSSR. Anladım. Hepsi Sovyet malıymış. 500 bin son. Burada alet edevatlar falan, oyuncaklar var. Kap kaçaklar var burada yine. Kocaman büyük kazanlar var. Burada ne var? Hello. Burası böyle. Şuraya doğru dalsak. Burada ne var? Bu taraf kapalı. Burada bilgisayar satılıyor LG'nin. Kaça son? Taurus maç komplet. Kaça son? Taurus. 400. 400 bin son. 400 bin son. Bakın burada böyle aletler var. Şapkalar var. 1980-90'ların vazgeçilmez çaydanlıkları diyebilirim daha doğrusu. Çünkü bizde de vardı, annemde de vardı çaydanlıklar. Onlar çok meşhurdu bir dönemler. Burası böyle uzayıp gidiyor dostlar. Oo, arkada teyipçi var. Vay 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 vay. Gitara bakın. Gibson kasa. Ama Gibson değildir muhtemelen. Bakalım. Burada bir sürü müzik aleti satılıyor. Piyano var. Radyolar var. Çanta var. Güzel. Bakın burada bir at heykeli var. İnsanlara doğru tutunca kamerayı ya kafalarını çeviriyorlar bazen ya da farklı şey yapıyorlar, tepki gösteriyorlar. Bakın şunu gördüm. Hindistan'da falan da çok görmüştüm dostlar. Bunun içinde mantı... He? Türkçe biliyorsun. Evet. Aa süper. Seni çekebilir miyim? Tabii ki. Nerede öğrendin Türkçeyi? Burada. Valla. Dizi izledim. Ne, hangi dizileri biliyorsun? Karadeniz. Karadeniz. Neydeysin gidiyorsun evet. Aa süper ya valla. Nerelisiniz? Ben İstanbul'dan geldim. İstanbulluyum. Evet. YouTube çekiyorum. Bu arada dostlar siz de hala kanala abone değilseniz ablamız kanala abone olurken hemen siz de bir abone, bir like ve bir yorumunuzu esirgemeyin bu güzel arkadaşınızdan. Bilir misin? Tabii ki. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle hemen canlı bir şekilde. Takip edeceğiz size. Like basacağız. Aynen. Abone oldum. Rica ederim kolay gelsin. Yani böyle de Türkçe bilenlerle de çok karşılaşmak doğal buralarda. Çünkü dillerimiz benziyor biraz dostlar. Bir de bu coğrafyalarda çok fazla Türk dizileri izleniyor. Çok fazla Türk dizileri izlendiği için insanlar ister istemez öğreniyorlar Türkçeyi iyice. Hatta benim kaldığım hostelde ben sabah bir Türk dizisi gördüm. Yani kahvaltı yaparken tepemdeki televizyonda Türk dizisi oynuyordu. Şey vardı hatta, İrem Helvacıoğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Dizinin adını bilmiyorum da onun oynadığı bir dizi vardı. Neyse biz konumuza geri dönelim. Burası bit pazarı. Taşkent'in yerel halkının direkt
gözlemleyebildiğiniz, yerel halkla direkt diyalog haline girdiğiniz bir yer burası. Bu bölgede daha çok kıyafetler satılıyor. Çok büyük olduğu için biraz zaman alacak tabii gezmemiz. Bakın burada böyle eski aletler var. Panasonic'in bir tane telefonu var. Şurada da bir tane telefonu var. Philips'in telefonu var. Bu ev telefonları zamanında çok kullanılmıyor muydu ya? Bakın bir de burada bir langırt buldum. Langırt az oynamazdık be. Ne kadar güzel. İnsanlar böyle tezgahlarını kurmuş. Burada satış yapmak için bekliyor. Bakın burada bir değişik araç. Orada yatak var. Çantalar falan. Farklı ya. Değişik hissettirdi. Burada daha çok tamirat işleri falan yapılıyor herhalde. Onlar var. Biz bu sokaktan dalalım. Böyle ileri doğru gidiyor normalde. Bakın burada da tuvaletleri falan yapılmış. Buradan böyle dalalım. İleride çünkü bir radyocu abim vardı. Ona uğramak istiyorum. Onda aklım kaldı. Bakın burada da içeceğinizi falan alabileceğiniz dükkanlar oluyor. Dükkanlar mevcut. Böyle kıyafet alabileceğiniz, yerel kıyafetler olsun, normal pantolonlar olsun. Onları alıp deneyebileceğiniz yerler var. Ben az önce ne anlatıyordum size? Şunu söyleyeyim. O mantı tencerelerinin içinde böyle fileler var. Ondan buhar altı üste çıkıyor ve pişmesini, sıcak durmasını sağlıyor. Bakın burada da bir saatçi, radyocu, plaklar mevcut. Burada bir sürü. Bakın çok eski bir saat muhtemelen. Oo. Abim plağı çalıştırıyor. Esselamun aleyküm. Aleyküm assalam. Çok iyi ya. Bakın burada abim el işçiliği yapıyor. Daha buradaki dükkanlar tam kurulmamış. Acaba tam günü veya saati değil mi onu bilmiyorum. Onu öğrenirsem yazacağım size dostlar. Tam günü ve saati de olmayabilir. Çünkü bakın tezgahlar boş yani. Buralar normalde yani canlı canlı olması lazım. Ama şu an çok canlı değil. Hello. Hop, hop, hop. Burada bizim kullandığımız eski valizlerden şöyle bir şey vardı bizde. Bunun farklı versiyonu. O tarz bir valiz. Askeri üniforma. Hani bizim de pazarlarımızda satılır ya askeri üniformalar falan. Buralarda da satılıyor. Şuradan şöyle aşağıya doğru inelim dostlar. Bakalım bu bölgelerde neler var. Evet, asıl açık yerler buralar herhalde. Askeri üniformalar falan var. Bak, askeri malzeme satanlar var. Bakın askeri çantalar var. Şu taktik çantaları bunlar çok dayanıklı oluyor genelde. Kullanılıyor bayağı. Çadırlar falan var, parkalar var. Ne ararsan 1 milyoncu var burada. Gel gel 1 milyon 1 milyon. Tam ama aradığım şeyi bulamadım sanki ben ya. Yani sanki böyle semt pazarına girmişim gibi bir his geldi. Sizce de öyle mi bilmiyorum. Ya da ben farklı yerlerine geldim. Benim asıl istediğim yere çıkamadık. Yürüye yürüye bakacağız. Bulacağız, bulmaya çalışacağız. Burada tencereler falan satılıyor. Burada bakın. İşte buldum ya. Evet. Bakalım Türk lirası bulacağız mı derken aha da buldum bile. Bakın dostlar böyle yerlerde direkt Türk lirası gözüme çarpıyor. Bakın 2 3 4 lira buldum.
5. Karıştırsam daha da bulurum aslında ya. 50 leke var. Bak orada var. Bir tane daha. Şu. 6. 1964 Sovyet parası, bakın bu. Arkada görüyorsunuz. Çekiç ve yıldız var. Lenin. Lenin'in Sayuz. 1870-1970. Bak CCCP. Kaça son? Bu 21. 121. 121 sonmuş. Bu ne? Turkish lira. 1 lira. Turkish lira. Vay be. Aradığım yeri bulduk. Kağıt para var mı acaba? He, bak bunlar da broslar. Ay. Takılıymış. Madalyalar falan. CCCP bakın dostlar. CCCP. Bu da 1965. Aynen. Adınız nedir? Ötkür. Itkı. Memnun oldum. Ben de Ünes. Emir. Buralısınız. Ha. Buralısınız. Rahmat. Türkiye'den. Türkiye'den geldim. İstanbul. İstanbul'dan geldim, evet. Oğlum Çağla. Oğlunuz orada. Neresinde Türkiye'nin? İstanbul'da. İstanbul'da kalıyor. Orada yaşıyor. Çalışalım. Çok güzel. Çok güzel. Restoranda. Restoranda çalışıyor. Süper. Memnun oldum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Genelde zaten dostlar Özbekistan'dan Türkiye'ye giden arkadaşlar ya kadın olanlar bakıcılık yapıyor. Yaşlı bakımı, çocuk bakımı tarzında. Erkek olanlar da genelde restoranlarda çalışıyor. Abimizin oğlu da Türkiye'deymiş. Restoranda çalışıyormuş. Bakın burada eşyalar var. Askeri malzeme olarak bakın. Pusula. Burası böyle. Asıl yerine gelmişim ben ya. Orası ilk girdiğim yer canlı değildi. İlk girdiğim yer muhtemelen arka taraflarıymış. Asıl giriş yeri bura sanırım. Ben buradan girmemişim. Bakın buralarda da böyle şeyler satılmakta. Hayat mı? Hayat diye bir marka. Aynen Hayat. Abim saat satıyor orada. Burada bakın ablamız böyle bir şeyler satıyor. Burada powerbank, saat, bir şeyler satanlar oluyor. Şuralarda o kocaman kapkaçaklar var, kazanlar var. Bayağı büyük. Baksana. Düşünsene şunda kim bilir hangi Özbek pilavları yapıldı ve hangi insanlar yedi. Türkçe danışırsın. Ben İstanbul'dan geldim, Türkiye'den. Türkiye'den mi? Hı hı, Türkçe biliyorsun. Türkçe biliyorsun. Yok Türkçe bilmiyoruz. Bir konuşuyorsun. Konuşuyorsun. Konuş. Bilmiyoruz. Biraz. Bilmiyoruz. Biraz. İsmin nedir? Casır. Caser. Memnun oldum. Ben de Ünes. Neyse. Hı hı. O'zimizda tilda uzoq Number yazın. Number. Yok. Instagram, YouTube, Facebook yolumuz bir. Yazdığında ben çıkarım. Number yazın 90'da. Yolumuz bir. Direkt yaz çıkar. Sen bak biz abimizle sohbet edelim. Sen Türkçe biliyorsun abi. Biliyorum. Biliyorsun ya. İsmin nedir? Hasan. Hasan. Memnun oldum abi. Ben de Ünes. Burada yaşıyorsun. Buralısın. ha Instagram mana uni zapti. Dayı Instagram'da da onlar izlenmez ya. İsmin nedir? Zafer. Zafer. Aa süper. Zafer Türkiye'de de çok fazla kullanılan bir isim. Zafer. Türkiye'ye geldin mi hiç? Gelmedin mi? Türkiye'deki kardeşlerine bir şey demek ister misin? Hukmdor Usmonni olib ko'ring, undan ko'ra Hukmdor Usmon nima bo'ldi? Anlamadım. Türkçe bir şeyler söyle. Hukmdor Usmon. Hükümdar Osman. Ha. Evet. Nerede? Onu mu izliyorsun? He, Hükümdar Osman nerede? Anladım. Hukmdor Usmonni kinasini qachon nechinchi serya bo'lyapti Turkiyada? Anlamadım ama Olmaydi. boş ver. Sıkıntı yok. Çok sağ olasın. Memnun oldum. Memnun oldum abi. Bakın burada hala şu tarz böyle
Minnak telefonlar kullanılıyor. Baksana şuna ya. Şu o kadar ufak ki. Aa. Minnacık. Oo, burası böyle gidiyor dostlar. Ne tarafa doğru gidelim? Hadi gelin buradan böyle dalalım. Buradan böyle daldık. Bakın burada botlar var. Burada ablamız bir şeyler satıyor. Hello brother. Bakın burada eski eşyalar mevcut. Çanak, çömlek, bardak, kitap, tencere, eski televizyon, büyük bir tencere. Bayağı da temize benziyor. Abim kontrol ediyor. Bakın burada bir zincir. Burada giyilmiş botlar var. Lastik ayakkabılar var. Bu lastik ayakkabılar zamanında ne kullanıldı dostlar ya? Türkiye'de de çok kullanıldı bu lastik ayakkabılar. Bakın orada eski fırınlar var. Televizyon var. Teyzem burada bekliyor. Şöyle bir şey aktarayım. Özbekistan'da çok fazla Türkçe'de kullanılan, yani Türkiye'de kullanılan ortak kelimeler mevcut. Onları ben siz böyle izlerken ben de onları böyle aktarayım size. Bakın burada yine bir yumoş ekstra kalıcı kokuyu gördük. Ortak kelimeleri aktarayım ben size. Mesela deftere defter diyorlar. Güne gun diyorlar. Kun ata ota diyorlar. Oğula oğul diyorlar. Kıza kız diyorlar. Suya suv diyorlar. V var sonunda. Anaya oana diyorlar. Kitaba kitop diyorlar. Bakın burada bir Özbek pilavı pişiyor. Patatesli. Havuçlu değil bu, patatesli. Burada da değişik bir yemek var. Burada da değişik bir yemek var. Bu at eti. Bu Hasan. He? Hasim. Hasim. Hasimmiş. Yani bu pazarda gerçekten ne ararsanız var. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Baksanız ne kadar güzel yazmış abimiz. Şunun fotoğrafını almak isterim. Mesela aynı kalan cümlelerde telefona telefon diyorlarmış. Hello, nasılsın? Radyoya radyo diyorlar dostlar. Muz da aynı şekilde meyve için muz diyorlar. Arabaya da yani araça da maşın diyorlar. Azerbaycan'da da maşın diye kullanıyorlardı. Hello. Bakın böyle de bir şeyler aldınız. Çokça taşıyamıyorsunuz. Böyle arabalar mevcut. Bu abilerimiz bu arabalarla çekiyor aldıklarınızı, taşıyorlar. Çok şey aldınız ağır mesela. Sallıyorum şunu aldın taşıyamayacaksın. Abimi çağırıyorsun. O direkt yardımcı oluyor sana, çekiyor. Burası biraz daha otomobil parçalarının bulunduğu yerler. Bakın dikiz aynaları, farlar, Tofaş farlarına benziyor biraz daha. Direksiyon, karbüratör, ne ararsanız var. Şeyler bile satılıyor. Pazar sepetleri. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, hani Chevrolet marka çok fazla burada yaygın dedim ya, bunun sebebi aslında şuymuş. Devlet dışarıdan getirilen diğer marka araçların vergisini çok yüksek tutarken fabrikanın, Chevrolet fabrikasının Andijan bölgesinde kurulan fabrikanın burada olmasından dolayı vergiyi çok aza indirmiş. Bundan dolayı halk gidiyor Chevrolet marka
araç alıyor. Çok fazla trafikte karşılaşabiliyorsunuz ve bakın mesela kapaklar. Chevrolet marka hep. Çok fazla Chevrolet marka görebiliyorsunuz. Burada zincirler var. Araça dair her şey var burada. Kadranlar falan var. Farlar var. Oo, şunlara bak. Bunları hep satıyorlar. Kimi? Kimi çekeyim? Burayı mı? Burasını. Senin dükkanın. Okey. Vay. Abimiz özellikle burayı çek dedi. Çekelim. Burada aleti var abimizin. Orada bir şeyler yapıyor. Sanırım burada bazen de yatabiliyorlar herhalde. Bakın yatağı var çünkü. Domatesi var. Buradaki domatesler çok kaliteli oluyor dostlar. Gerçekten. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz yani burada domates, salata. Burada full bakın kapı bile satılıyor yani araba kapısı. Hangi modeldir bilmiyorum. Hangi arabanın kapısıdır bilmiyorum. Lastikler var. Bir sürü şeyler mevcut dostlar. Bir sürü şey mevcut. Buradan şöyle kapalı pazarın içine girelim. Burada ne varmış ona bir bakalım. Bu kapalı pazarın içinde de abi motorlar, kauçuklar, büyük motorlar var. Ağır motorlar var. Kim bilir neylerin motorlarıdır bilmiyorum. Bakın bir abimiz taşıyor. Selam. Bakın bir taşımacı abimiz daha. Burada bir sürü çeşit. Ya bunlar şey galiba matbaalarda falan kullanılan aletler diye düşünüyorum. Şunlar özellikle. Reklamcılıkta kullanılan. Reklamla ilgilenen dostlar varsa bildirirse sevinirim. Bakın burada da böyle bir şeyler satılıyor. Çocuk girmiş kenara. Yatıyor orada. Çantalar var. Bir sürü şey var abi ne ararsanız. Bak Skechers'ın ayakkabısı var. Tabii ne kadar gerçek Skechers'tır bilemem. Kargo pantolonlar var bakın. Güzel, hoş, tatlı duruyor. Çok fazla dükkan var. Çok fazla gezilecek yer var. Ağırlıklı olarak ben şey gördüm ama giyim üzerine. Sanki. Yöresel kıyafetler bunlarda. Özbek kıyafetleri. Bunlar biraz daha şeye benzemiyor mu? Hani böyle 1980'lerin Orhan Gencebayları'nın giydiği o gömlekler gibi. Bakın burada ocaklar var. Burada her yerde meşhurlaşmış artık cross terlikler var. Tabii bazı kısımlarda yemek dükkanları da oluyor. Şu tavuk mudur acaba? Ablamız bak ben gidince kaçtı. Tavuğa benziyor. Şu da tavuk şiştir muhtemelen. Bura böyle akıp gidiyor dostlar. Kocaman. Yani bir gün yolunuz bu taraflara düşerse, Taşkent'e düşerse bu pazara uğrayın derim. Bu pazarın ismi de Yangı Bazar olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış söylüyorsam da ben buraya aşağıya yazacağım. Şunu da söyleyebilirim. Baş, yüz, dudak, çene, ayak, kol bunlar hep aynı telaffuz ediliyor. Onlarda da yani Özbekçe'de de. Ama şöyle söyleyebilirim, halkın büyük bir çoğunluğu Özbekçe konuşmuyor. Daha çok Rusça konuşuyor, Rusça'ya dönmüş. Artık herkes Rusça'ya doğru
dönmüş. Bu sıkıntı yani bu Orta Asya ülkelerinin ne yazık ki kaderi gibi bir şey olmuş ama kendi kültürlerini kaybetmemelerini umuyorum. Özbek Türkçesini lütfen en azından hani evlerinizde, günlük hayatınızda da olsa konuşmayı öncelik kılın. Beni izleyen Özbek arkadaşlar. Buralarda da parfümcüler, ikinci el telefonlar. Burada tabii ki olmazsa olmaz hamur işleri. Karpuz, kavunlar. Oo, dolu. Norin, bak Norin varmış. Bizim arkadaş gelmişti buraya, Bahadır. Ona da selam olsun buradan. Norin'i mutlaka dene demişti. Şu karşıdaki dükkanın tabelasında Norin yazıyor. Onu deneyeceğim mutlaka. Dostlar ya, şu an kötü bir duyum aldım. Yani şöyle söyleyeyim, bir abimizle konuştuk da şimdi. Ben buradan şeyi planlıyordum. Bu pazardan çıktıktan sonra buranın çok güzel durakları olan bir metro sistemi var. Metro A sistemi var. Ona binip onunla dönecektim. Dönüşü onunla yapacaktım. Ama metro şu an çalışma dolayısıyla kapalıymış. Ondan dolayı ne yazık ki metroyla dönüş yapamıyorum abi. Morse ne kadar? Ready money? I feel Two. No. Two. Aha. Bir tane Morse içelim ya. Where are you from? Türkiye. Turkey. Aha. Abi bu Morse'u ben çok sevdim ya. Morse çok güzel. GoPro? Ha? GoPro? Aha. No GoPro, DJI. Dostlar böyle pazarda ara ara Morse satan abilerimiz oluyor. Eğer böyle sıcaktan bunaldıysanız da gelin için 2000 son hiçbir şey yani 8 lira 9 lira falan yani. Çok güzel. Çok teşekkürler. Külahta dondurma da satıyorlar. Bakın kokteyl mesela 5000 son. 5000 son 16 lira falan yapıyor. Parfümler, saatler 25 son. 30 bin son, 30 son. Bakın böyle devam ediyor ileri doğru. Burası büyük bir yer. Şuranın arkasına girdik. Buranın içinde dolaştık. Kocaman büyük bir yer, gelirseniz aklınızda bulunsun. Bu arada şu giden aracın markasını, modelini bilen varsa da yoruma yazsın. Evet, taksimiz geldi dostlar. Hoppa. Selam. Arkadaşlar dediğim gibi metro ne yazık ki kapalı. Kapalı olduğundan dolayı dönüşü metro ile yapamıyorum. Tekrardan taksi çağırdım. Oldu. Bu şekilde dönüş yapacağım. Dur ey Türk halk, sarsılır yer gök zaman. Kır zinciri yurt kuran, koş otağa bir olan. O an ey